Tüm dünyanın sıkıntılı bir dönemden geçtiği şu günlerde kalplere sıcak duygular ulaştıracak böylesine seçkin bir proje içinde olmaktan son derece bahtiyarız. Çok önemli çalışmalarıyla insani ve İslami değerlerin yaşatılmasına büyük katkılar sunan İslam Eğitim, Bilim ve Kültür Organizasyonu'na bu kıymetli çalışmalarından dolayı en samimi şükranlarımızı arz ediyoruz. Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi ve onun eşsiz güzellikteki aşk şiirleri üzerine kısaca birkaç cümle söyleyecek olursak, Rumi'nin dünyaca meşhur, çok önemli iki eseri olan Mesnevi Şerif ve Divan-ı Şems-i Tebrizi bilindiği gibi şiir şeklinde olup yaklaşık 70.000 beyittir. Bu 12 ciltlik büyük bir eser demektir. Böylesine büyük, hacimli bir eser, ele kağıt, kalem alınmadan şiir şeklinde yazmak için özel bir emek ve gayret gösterilmeden meydana gelmiştir. Rumi bu eserleri hazırlarken çok yakın dostu Çelebi Hüsamettin ile karşılıklı sohbet şeklinde konuşmuştur. Fakat söylediği her söz, her cümle dikkatle düşünülmüş, üzerinde çalışılmış gibi vezinli, kafiyeli, şiir şeklinde dile gelmiştir. Bu yeryüzünde başka hiçbir örneği olmayan çok büyük bir mucizedir. İnsanlık alemine de ilahi bir armağandır. Bu durum Rumi'nin şiirlerinin tümüyle manevi duygularla söylendiğinin çok açık bir kanıtıdır. Rumi için önemli olan kesinlikle şiir değildir. Şiirle ifade edilen Rabbani duyguların derinliği ve ifade ettiği lahuti manadır. O nedenle Rumi, şiirlerin ahenk ve ritimleriyle hiç meşgul olmadığı gibi, buna önem veren insanların da şiirlerin ifade ettiği gerçek manadan uzaklaştıklarını söyleyerek büyük bir önem ve hassasiyetle şöyle demiştir: şiir benim sözlerimin elbisesidir. Herkes elbiseyle ilgilendi. O şiirler içindeki güzelden hiç kimsenin haberi yok. Herkes benim aşık olduğumu anladı ama kime aşık olduğumu hiç kimse anlamadı. Ben Kur'an'ın kulu kölesiyim. Hazreti Muhammed'in bastığı yolun toprağıyım. Benim sözlerimden bunlar dışında bir şey anlayan ve nakleden olursa ben o insanlardan ve o sözlerden şikayetçiyim. Şems-i Tebrizi de bir bahanedir. Asıl maksat sadece Allah'tır. Aşk 3 kelimeden meydana gelir. Bunlar ibadet, şükür ve kanaattir. Görüldüğü üzere Rumi için aşk 3 kelimeden ibarettir. Bunlar da sadece Allah'a kulluğu ifade eden 3 önemli insani ve İslami vasıflardır. Bir başka şiirinde ise aşk, dileği, isteği, yapıp yapmama arzusunu terk etmektir der. Yani aşk, dünyevi istek ve arzulardan vazgeçmek, tümüyle yüce yaratıcıya teslim olmaktır. Bu durum ise İslamiyet'in özü, hakikati olan teslimiyeti ifade etmektedir. Rumi tüm şiirlerinde sadece yüce yaratıcıya olan aşkını, ona olan özlemini dile getirmiştir. Dolayısıyla bu şiirleri dünyevi bir duygu düşünce ile yorumlamak, şiirlerin kelimesinde, ritim ve ahenginde kalmak
Rumi'yi gerçek manada anlamamak, o mübarek sözlerin şeklinde, suretinde, dış boyutunda kalmak demektir.